Nevres, İkadim. Aslen Kerküklüdür. Asıl adı Abdülrezzak'tır. 19. yüzyıl şairi Osman Nevres'ten ayırt edilebilmesi için Nevres, İkadim olarak anılır. Bağdatlı İsmail Paşa babasını Abdullah diye kaydederse de şairin yakın dostu olan Müstakimzade Süleyman Sadeddin Baba adını Mehmet olarak belirtmiştir. Eserlerinden iyi bir medrese tahsili gördüğü, Arapça ve Farsçayı çok iyi bildiği anlaşılan şairin ilk görevi Hekimoğlu Ali Paşa'nın Tebriz cephesi seraskerliğinde onun resmi mektupçuluğudur. Ali Paşa'nın mahiyetinde pek çok yer gezdi. Paşa sadrazamlık göreviyle İstanbul'a döndüğünde beraberinde şairi de getirip kütüphanesine hafız-ı kütüp tayin etti. Nevres, gerek sadrazama yakınlığı gerekse ilmi ve edebi kudretiyle İstanbul'da kendisine iyi bir çevre edinince müderrisliğe başladı. Kazasker Seyyid Abdullah Efendi'nin kızıyla evlendi. Müderrislikten kadılığa geçince Üsküdar'daki Sura Mahkemesi naibi oldu. Mevali-i Devriye sınıfına intisap ederek Bosna kadılığına gönderildiyse de ertesi yıl azledildi. Daha sonra kısa bir süre Tokat kadılığı yaptı. Süresi dolmadan Filibe kadılığından azledilince 1. Mahmud'un fermanıyla Edirne'de birkaç ay ikamete mecbur tutuldu, ardından Girit'teki Resmo kasabasına sürüldü. Burada 6 yıl kaldıktan sonra 3. Osman devrinde sürgün yeri Bursa'ya çevrildi ve 3. Mustafa zamanında affedilerek İstanbul'a gelebildi. İstanbul'a dönünce yeniden Bursa'ya sürgüne gönderildi. Bursa'ya varışından birkaç gün sonra vefat etti. Bazı kaynaklarda sürgün yerinin Kütahya olarak gösterilmesi doğru değildir. Ölümüne, oldu Bursa'da Revan Nevres Efendi Bakiye, Mısra tarih düşürülmüştür. Vaktiyle Üftade Camii haziresinde olan kabrinin yeri belli olmamakla birlikte üzerinde Hüvalhül, Baki Mevali, İkiram'dan merhum ve mağfurun Nevres Abdülrezzak Efendi ruhu için El Fatiha 1175 yazılı mezartaşı Bursa Müzesi'ndedir. Nevres, İkadim'in edebi kişiliği. Şairliğinin yanında aynı zamanda birçok mensur eseri olan iyi bir münşi ve hattat olan Nevres, keskin söyleyişi, dilini tutamayışı, küfürbaz oluşu dolayısıyla çevresindeki insanları sık sık gücendirmiş, bu yüzden ömrünün büyük kısmı sürgünde geçmiştir. Bununla beraber mevcut divanında Safevi hükümdarı Nadir Şah hakkında söylediği rubai ile iki küfürlü kıtadan başka hiciv özelliği taşıyan manzumesi bulunmamaktadır. Lale devrinin kapandığı bir dönemde yıldızı parlayan sanatkarların en önemlilerinden sayılır. Kaynaklarda kendine mahsus tavır ve eda sahibi bir şair olarak nitelendirilmiş, Tanzimat yazarları tarafından divan şiirinin üstatları arasında zikredilmiştir. Çalkantılı hayatının iniş ve çıkışları, mevki ve makam beklentileri, maddi sıkıntılar, hastalıklar, sürgün ve gurbet acıları yanında sosyal şikayetler, gördüğü aksaklıklar, zamanındaki hatalı anlayışlar da şiirlerinde sık sık yer alır. Tarih kıtalarından ise devrinin tarihi vakaları, mimari yapıları, sanayi faaliyetleri, terfi ve aziller takip edilebilir. Nevres, İkadim'in eserleri. 1. Türkçe Divan, 23 nüshası bilinen divanda 27 kaside, 77 tarih, 1 tercibend, 1 terkibibend, 1 tahmis, 148 gazel, 16 muamma, 1 lugaz, 8 rubai, 11 kıta, 10 nazım, 16 müfred olmak üzere 3388 beyit tutarında 317 şiir bulunmaktadır. 2. Farsça Divan, toplam 1132 beyitlik bu divanın 10 kadar yazmasından bir kısmı Türkçe divanla bir aradadır. Bu divanda 5 kaside, 3 tarih, 2 tahmis, 1 sakiname, 65 gazel, 35 muamma ve lugaz, 8 rubai ve kıta, 12 müfred yer almaktadır. 3. Gazve-i Bedir, dini, destani mahiyette 371 beyitlik bir mesnevidir. Tespit edilebilen yegane nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde kayıtlı Türkçe divanın başında yer almaktadır. 4. Tarihçe-i Nevres, eser, Şah II. Tahmasp'ın büyük bir orduyla 1731'de Revan Kalesi'ne saldırmasının ardından Diyarbakır valisi Hekimoğlu Ali Paşa'nın serasker olarak Revan'a gidip kaleyi müdafaa edişi ve Safevi ordusunu bozguna uğratışı üzerine sadrazamlıkla mükafatlandırılarak geldiği İstanbul'da karşılanmasını ve yapılan törenleri anlatmaktadır. 5. Münşeat, Nevres'in aynı zamanda bir münşi olarak şöhret kazanmasına yol açan eserde 83 parça yer alır. İlk 56 parça mektup, diğerleri arzuhal, duaname, niyazname, muhabbetname şeklinde kaleme alınan eserde şairin hayatı hakkında çeşitli bilgiler mevcuttur. 6. Mebaligul Hikem, İranlı mutasavvıf Abdullah Ensari'nin tasavvufi konuları özlü bir anlatımla dile getiren Ey Derviş isimli küçük eserinin genişletilmiş Türkçe çevirisidir. 7. Tercüme-i Tarih-i Cihangirşah, Babürlü hükümdarı Cihangir Şah'ın Farsça olarak kaleme aldığı Tüzük-i Cihangiri adlı hatıratının tercümesidir.
Yer yer sade bir dilin kullanıldığı eser Nevres'in süslü nesirdeki başarısını göstermesi bakımından önemlidir. 1786 yılından itibaren kısmen veya tamamen İngilizceye ve başka dillere tercüme edilmiştir. Nevres, İkadim'in bir gazeli. Rev ol kimse ki güm, geçtiği güm, rah bilir. Mest, ina, agehi agah olan agah bilir. Kuy cananı arar tıfıl, dile hızır yetiş. Nev hevestir dahi ne menzilüne rah bilir. Sev, hicranda çektiklerimi hiç sorma. Anı bir ben bilirim bir dahi Allah bilir. İttirir kevkebimi mihir ile bir gün hem, ser. Resim urah feleği seher, gah bilir. Arif azürde, üftadegi olmaz nevres. Kar, cahime, ikenan rasat, icah bilir. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.